Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şipşak hazırlayabileceğiniz yumuşacık nefis bir kek tarifiyle geldim. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Karıştırma kabına 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave ederek bu iki malzemeyi ortalama 4 dakika boyunca krema kıvamına gelinceye kadar karıştıralım. Karışım çırpmaya devam ettikçe beyazlayacaktır ve dediğim gibi krema kıvamına gelecektir. 4 dakikanın sonunda geldiği kıvam bu şekilde. Kullandığım su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Üzerine 1 su bardağından biraz eksik sıvı yağı ilave ediyorum. Ve 1 şişe maden suyunu ekliyorum. Bu tarifte süt ya da yoğurt kullanmıyorum. 1 şişe maden suyu kullanıyorum ve bu sayede yumuşacık oluyor. Ardından 2,5 yemek kaşığı haşhaş ilave ediyorum. Haşhaş olmadan da hazırlayabilirsiniz tabii ki. Bir tane limonun kabuğunu rendelemiştim. Onu ilave ediyorum bu aşamada. Ve bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum kısa bir süre. Diğer kuru malzemeleri eleyerek ekliyorum. Sizlere de o şekilde yapmanızı öneririm. Kek yapımında özellikle unu ve diğer kuru malzemeleri eleyerek eklemek önemli. 2,5 su bardağı un ekledim. 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekledim ve eledim. Kuru malzemeleri ekledikten sonra çok uzun süre çırpmayalım. Yine mikseri çalıştırıyorum bir miktar karıştırdıktan sonra ve karışım homojen hale gelinceye kadar çırpıyorum. Bu süre 1 dakikayı geçmiyor bile. Çok uzun süre çırparsak oluşan kekin hacmi sönebilir. Yumurta ve şekeri çırpmamızla birlikte oluşan o hacimli hal sönmemeli. Bunun için kısa süre çırpalım bu aşamada. İçerisinde topak kalmayınca çırpma işlemini sonlandırıyorum. Çırpma işlemini bitirdikten sonra spatula ile birazcık toparlayalım. Çünkü kenarlarında çok hafif unlar kaldı gördüğünüz gibi. Şöyle dairesel hareketlerle alttan üste doğru karıştıralım. Ben böyle orta boyutlarda bir yuvarlak fırın tepsisinde hazırladım. Kek kalıbında da hazırlayabilirsiniz bu tarifi ya da orta boyutlardaki borcamda da hazırlayabilirsiniz. Elinizde hangisi varsa. Bu şekilde hazırladığımda klasik anne keki gibi oluyor. Çok fazla aşırı kabarık bir kek olmuyor ama yumuşacık, nefis oluyor inanın. İçerisini katı yağla yağladıktan sonra kek harcını alıyorum. Kek harcı her yerine eşit şekilde dağılacak şekilde spatula ile dağıtıyorum. Diğer tarafta fırınımı 170 derecede ısıtmıştım. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecede pişireceğim kekimi. İçerisindeki hava kabarcıklarının çıkması için tezgaha birkaç defa bu şekilde vuruyorum ve sonra fırına gönderiyorum. Benim fırınımda 170 derecede ortalama 40 dakikada pişti kekim. Sizler kontrollü bir şekilde pişirin. Bu şekilde kürdanla test edin. İçerisinde kürdanda eğer hamur kalırsa pişmemiş demektir. Bir miktar daha fırında tutabilirsiniz. Sıcağı çıktıktan sonra dilimliyoruz. Kesinlikle sıcakken dilimlemiyoruz kekimizi. Ben bir 10-15 dakika dinlendirdim. Sonrasında dilimledim. Bu şekilde yaptığımızda dağılma olmuyor. Çünkü sıcakken dilimlersek kekimiz dağılabilir. Şöyle sizlere yakından iç dokusunu da göstereceğim. Yumuşacık oluyor. Normal kalıpta yaptığımız gibi aşırı hacimli, kabarık bir kek olmuyor. Geniş bir tepside, yuvarlak bir tepside yaptığımız için. Ama lezzetine ve yumuşaklığına gerçekten diyecek yok. Ben bir defa yaptığınız takdirde sürekli yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Şöyle bölerek iç kısmını da göstereceğim. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın, hoşça kalın.